Kuşadası Soğucak'tan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Müthiş bir villayla tekrardan karşınızdayız. Uzun sahil şeridinde güzel yürüyüşler yapabileceğiniz, gün batımını izleyebileceğiniz harika manzaraya sahip villayı izlemek için arkanıza yaslanın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sitenin girişindeyiz. 3 dönüm üzerine kurulu toplamda 8 adet bağımsız villa var burada. Giriş ortak. Şuradan ana giriş, sitenin ana girişini yapabiliyorsunuz. Her villanın kendine özel park edebileceği araç bölümü var. O da hemen şu kısımda yer alıyor. Yani her villanın sınırları da aslında ağaçlarla çizilmiş. Aracınızı park edebiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Harika bir manzaraya sahip. Soğucak sahil şeridini komple bu manzaradan izleme imkanınız var. Vakit kaybetmeyelim. Girişimizi yapalım hemen. Villamızın girişine hoş geldiniz arkadaşlar. Çelik kapıdan girişimizi sağladığımız kısımda hemen size göre sağ tarafta burada akıllı ev sistemi var. Artık villaların hepsinde akıllı ev sistemi olmak zorunda diyoruz. Çünkü çağı yakalamak zorundayız. Bu arada bize bu çekim için fırsat verip davet eden müteahhite de buradan saygılarımızı iletmiş olalım. Şu kısımda portmanto alanı var. Yalnız lake kaplama. Evin içindeki o antrasit ve ahşap görünümü sağlamak amacıyla güzel bir dokunuş olmuş. Bu arada drone'dan gördüğünüz gibi evin dış cephesinde bulunan kısım betopan madde tercih edilmiş. Ahşap görünümlü. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız aslında ahşaptan daha maliyetli ama yanma riskini sıfıra indiriyor. Özellikle orman yangınlarının ülkemizde böyle yoğun olduğu dönemde böyle bir dokunuşun olması çok faydalı olmuş. Şu kısımda hemen çelik kapıyı kapattığımızda yine sağ tarafta böyle bir bölmemiz var. Bunlar dolap değil, sadece ahşap paneller tercih edilmiş. Girişe en azından hol kısmına modern bir görüntü vermek adına. Şu kısımda da küçük bir dresuar bölümümüz var. Üzerinde aynası. En azından giriş yaparken böyle nasılım diye kendinize bakabiliyorsunuz. Banyomuz şöyle duş bölümü içeri doğru gömme yapılmış. Yani şuradaki küçük alanı aslında duş bölümü olarak tam banyoyu tamamlaması adına yapmışlar. Karşıda da böyle iki tane niş bölümü yer alıyor. Ortak bir banyo için gayet kullanışlı, güzel bir villa. Aslında tamamen modern mimariye de ev sahipliği yapmış. Giriş katta hemen girişi birazcık ilerlediğimizde holün bittiği kısımda bir adet misafir odası diyebiliriz. Yine burada antresit tonlarında ağırlıklı olduğu böyle asma güzel modern mimari dokunuşla yapılmış aydınlatmaları da bulunuyor. Karşı kısımda hemen aynalı bir şekilde elbise dolabı var. Girişte sağ kısmı da böyle boş geçmemek adına odanın da içerisine derinlik vermek için böyle kitaplık bölümü oluşturulmuş. Gayet güzel bir dokunuş olmuş. Mutfağımız ayrı fakat bir yandan da açık gibi. Girişte aslında buraya bir separatör tercih edilebilirmiş. Güzel bir dokunuş olurmuş ama salonla mutfağın bütünlüğünü bozmamak adına böyle açık kullanmayı tercih etmişler. Tezgah beyaz, evye beyaz, evyenin üstü tamamen açık. Havuz ve deniz manzarasını yakalayabiliyorsunuz. Dolaplar da yine aynı tonlarda olduğu için güzel bir dokunuş olmuş diyebiliriz. Şunu televizyon zannettim. Televizyon değil herhalde bu. Değil mi? Televizyon değil. Böyle televizyon görünümü vermiş. Aslında tatlı olmuş ama aspiratör ocağın hemen üstünde yer almış. Şu kısımda içinde led aydınlatması bulunan cam raflarla güzel bir dolap yerleştirmişler. Çok tatlı olmuş. Fırın yine gördüğünüz gibi aslında tam boyuma ideal olarak yerini konumlandırmışlar. Güzel bir mutfak alanı burada. Kullanışlı. Aynı şekilde yine şu kısımda da içinde led aydınlatması bulunan cam raflarla güzel bir dolap yerini almış. Mutfak çok güzel. Televizyon ünitesi için şu kısımda böyle çıtalar, içinde led aydınlatması. Bu tarafı tamamen boş bırakmışlar. Altta da gördüğünüz gibi ince uzun bir bölüm var. Burada artık yeni çağda geniş ve büyük televizyonlar tercih edildiği için burada büyük bir alan ayırmışlar. Televizyon ünitesinin hemen şurada sağ kısmında ise şömine yer alıyor. Normal bunu kullanabiliyorsunuz. Yani görsel için değil, kullanmak açısından da içinde odunları da görebiliyorsunuz. Üstünde hemen menfez sistemi var. Menfez sistemi ile üst katlara da ısı yollayabiliyorsunuz. Yani sadece salonda sıcaklık değil, evin tamamını ısıtabilirsiniz burada. Şurada hemen açıp gösterebilirsem size. Salonun ön cephesi arkadaşlar teras bölümü olarak ayrılmış. Burayı kış bahçesi adına kullanmanız çok keyifli olacaktır. Şuradan görebilirseniz aslında çok güzel bir deniz manzarası var. Yani bu bölümü keyif bölümü olarak kullanabilirsiniz ki hemen yan tarafında da havuzu bulunuyor.
Sadece koltuk burada yerleşim açısından az gelebilir gözünüze. Çünkü benim gözüme az geldi. Sadece 4-5 kişinin, 5 kişi bile çok, belki 3-4 kişinin oturabileceği bir bölüm. Herhalde minimalist tarza bir düzen yakalamaya çalışmışlar. Ön tarafta çünkü cam olduğu için orayı mecbur boş bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu kısımda da yemek masası olduğu için burası da mecburen boş kalmış diyelim. Vakit kaybetmeyelim. Üst tarafa çıkalım. Bu arada girişte de söyledim. Evin tamamında antrasit tonlar hakim. Bu renk uyumunu yakalamak için merdiven basamakları da yine aynı tonlarda tercih edilmiş. Temperli cam çok modern bir görüntü kazandırdığını düşünüyorum ben. Burada da yine çok güzel olmuş. Ahşap olsaymış boğarmış. Bu şekilde çok güzel. Şu merdiven boşluğundaki sarkıt aydınlatmalar da çok şık bir dokunuş olmuş. Gold renginde. Vakit kaybetmeyelim. Üst kattan devam edelim. Çok şık bir merdivenimiz var. Gerçekten merdiven boşluğunun tamamı aynı şekilde güzel olmuş. Hoşumuza gitti. Nereden başlayalım? Şu sol kısımdan hemen tanıtımımıza devam edelim. Aşağıdaki dizayn aslında şurada birebir yine aynı yerini almış. Girişte hemen şöyle bir niş bölümü var. Çift kişilik yatağı, dolabı gayet geniş ve ferah. Buna rağmen şu kısımda şu detayı görmenizi istiyorum. Yatak başlığında bir komodin oraya, bir komodin buraya. Şuradaki komodini birazcık uzatmışlar. Dolabın içine doğru derinlik vermişler. Çok güzel olmuş. Elbise dolabındaki ayna ve bu kısma koyulan aynayla da birlikte odanın içinde fazlaca bir derinlik kazandığını düşünüyorum. Ebeveyn banyolu. Banyoya da bir girelim. Banyoda şu kısım çünkü çok hoşuma gitti benim. Bu arada kapılar da lake arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgili detaylı lakeler tercih etmişler. Duş bölümü hemen dip tarafta yer alıyor. Şurada yine bir niş bölümü var. Aydınlatma içinde, havalandırma içinde özellikle geniş bir pencere alanı var. Açılır, kapanır. İdeal boyutlarda. Burayı da misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Ana yatak odası içine girip gezmediğim için şurası diye size hedef gösteremiyorum. Onu da sizle beraber gezip göreceğiz. Bakalım ana yatak odası nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, bu bölüm aslında çamaşır odası olarak düşünülmüş eminim. Ama ona rağmen de bir adet buraya bir lavabo alanı koymuşlar. Tahminimce evet, şu kısımda çamaşır ve kurutmayı altlı üstü olarak kullanabiliyorsunuz. Üst tarafında ve yan tarafında da dolap, rafları, kapakları yerini almış. Şurada sadece ölü bir nokta var. Şuraya doğru yaklaşabilirsek burayı da balkon yapmışlar. Yani bir çamaşır odasında balkonu da ilk defa görüyorum. Herhalde şey düşünmüşler, hani çamaşır kurutma bir anda hanımlar sıcaktan terlemesin. En azından balkona çıkıp bir hava alabilsinler diye. Güzel bir dokunuş olmuş gerçekten. Şimdiye kadar gezdiğimiz villaların hiçbirinde diyebilirim ki denk gelmedim. İlk defa denk geldim. Yani çamaşır odasına değil, çamaşır odasında balkonun bulunması gayet güzel bir dokunuş olmuş. Çok hoşuma gitti. Yani böyle ince düşüncelerin olması, özellikle villaların içinde kullanım amacıyla dokunuşların olması çok tatlı bir düşünce arkadaşlar. Şuradaki kolonun ahşap çıta giydirmeleri ve içine de led aydınlatmaları yerleştirmişler. En azından yürüdüğünüz hol tarafında, koridor kısmında güzel bir dokunuş olmuş diyebiliriz. Üçüncü yatak odamız. Evet, 1, 2 ve 3. yatak odamız. Burası da geniş bir yatak odası. En azından yan taraflarda, yatakların yan taraflarında güzel metrekarelerde kalmış diyebiliriz yürüyüş açısından. Burası da yine ebeveyn banyolu ve yatakların başlarına dikkat ettiyseniz aplik yerine böyle sarkıt aydınlatmalar modern ve mimari için çok güzel bir dokunuş olmuş. Ortak banyo ve yan tarafta gördüğümüz banyo ile birebir aynı şekilde bir banyoya sahip. Buranın da yine kendine özel bir balkonu var. Çok kısa oraya da bir bakalım çünkü buranın da çok güzel bir deniz manzarası var. Soğucak sahilini, denizi komple burada görebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü Soğucak sahili de sahil şeridi olarak çok uzun bir sahil. Çok da temiz bir sahil. Paylaştığımız drone görüntülerinden bunları da göreceksiniz. Aslında çok keyifli bir bölge. Gelip gezmenizi de özellikle öneririm. Çünkü tarihi olarak bölgeler de buralarda fazlasıyla yer alıyor. Kuşadası'nda özellikle. Yani Kuşadası'nda Kadınlar Denizi'ne gidebilirsiniz. Biraz ileride Milli Park var. Orayı görmenizi tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Çok fazla talep gelirse sizler için de burada ayrı özel bir tur yapabiliriz. Ana yatak odası burası. Niye burası? Evet, giyinme bölümü buraya düşünmüşler, yerleştirmişler. Şöyle sizi birazcık içeriye alayım. Bu kısım arkadaşlar giyinme bölümü. Evet. Geniş, kullanışlı. Burada raflarımız var. İçinde yine aydınlatmaları da bulunuyor. Karşı tarafta bir aynası. En azından giyinip kendinize böyle bir bakmanız için güzel bir dokunuş. Kendine özel bir banyo alanı var yine burada. Diğer banyolardaki gibi duş bölümü dibe yerleştirilmiş. Yine niş alanları da içinde kendini göstermiş. Lavabolarda oval lavabo tercih etmişler. Şık aynalar lavabo alanlarında kendini göstermiş. Yatak odası olarak da yatak alanında fazlaca alan kalmış. Yine burada
Bir önceki videoda da göreceksiniz. Artık yeni tarz bu büyük ihtimalle ki çünkü yatak başlıkları artık kocaman başlıklar yerine böyle duvarın tamamına giydirmelerle daha şık görünüyor bence gözüme. Sizin de bu konu hakkında fikirleriniz varsa yorumlarda bunu yazarsanız çok mutlu oluruz. Yatağın iki sağ ve sol tarafına yine şerit çıtalar, ahşap çıtalar ve led aydınlatmaları yer almış. Farklı olarak burada böyle zil görünümlü abajur tercih etmişler. Hemen arka tarafınızda şöyle birazcık dönebilirsek yine duvara komple lake giydirme. Şurada bir makyaj bölümü aynasıyla beraber. Odanın içi aslında hava olarak çok güzel. Aydınlatmayı dahi bu auraya uygun bir şekilde dizayn etmişler. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Şuradaki balkon alanına zaten söyleyecek bir şey bulamayacağınıza %100 eminim. Evin çok güzel manzarası var. Toplamda 8 adet müstakil bir villa var burada. Girişte de söylediğimiz gibi. Ama en güzel deniz manzarasını yakalayan eminim budur. Köşe konumlu villa. Çok güzel balkon, çok güzel manzara. Aşağıda havuz başında tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bahçe alanımız hemen giriş kısmından başlıyor. Burada tropikal bir hava yaratmak adına muz ağacına kadar düşünmüşler. Çok hoşumuza gitti. Ve önemli noktalardan bir tanesi de şu: havuz motoru dışarıda yer alıyor. Yani görsel olarak ve kullanım açısından sizi rahatsız etmeyecek bir bölümde. Kuşadası Soğucak'tayız. 4+1 güzel bir villa. Elimizden geldiği kadar sizlere gezdirip tanıtmaya çalıştık. 25 milyon sahip olmak istiyorsanız detayları açıklama kısmında yer alıyor. Sahibine ulaşabilirsiniz. Daha güzel villalar, daha farklı yerlerde konutlar ve bölgeleri görmek için kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.